Merhabalar canım arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir haftada 5 kilo verdirecek olan karpuz diyetini konuşacağız. Bu tür içeriklerin devamı ve videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet, tüm bir hafta boyunca bol bol karpuz yiyeceğiz. Ancak değişik değişik şekillerde yapacağız. Hiç sıkılmayacağız, bıkmayacağız bu diyetten ve hafta sonunda göreceğiz ki tartıda çok güzel rakamlar bizi karşılıyor ve gerçekten vücudumuzdaki yüksek oranda toksinleri attırarak vücudu kilo verimine adapte edecek. Tek başına karpuz yemeyeceğiz. Dediğim gibi elimde lor peynirini görüyorsunuz. Tuzsuz bir lor peynir kullanacağız burada. Çünkü bu bir hafta boyunca tuzlu içeceklerden uzak durmaya gayret edeceğiz. Şimdi ben bunun içerisine biraz lezzetlendirmek için yine salatalık kullanacağım. İki tane burada size gösterdim ama bir tanesini kullandım. İsterseniz ikisini de doğrayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak karpuz salatası ile başlayacağız. İstediğiniz herhangi bir öğünde bunu kullanabilirsiniz. 3 öğün yapacağız bir hafta boyunca. Karpuzun değişik değişik şekillerde bu 3 öğünümüzde kullanacağız. Her öğünde ortalama 150-200 gram kadar karpuz kullanacağız. Bunun içerisinde 16 miligram pantetonik asit var. Çok önemli bir asit bileşeni arkadaşlar karpuzda bulunan. Yağ yakmaya ve özellikle bağırsak çalıştırmaya yönelik bir asit bu. Yine içerisinde bolca potasyum bulunuyor. Yani bu bir hafta boyunca işte vitaminden, mineralden yoksun kalacağız diye bir şey kesinlikle yok. Biz tam olarak doyacağız. Bağırsaklarımız canavar gibi çalışacak. Yani çok güzel bir şekilde vücut temizliği yapacağız. Son zamanlarda tabii bir bayram atlattık. Tatiller var, tatil dönüşleri var ve tabii oralarda birazcık fazla kaçırdık arkadaşlar. Hepimiz için konuşuyorum. İşte bu detoks diyetle muhteşem bir şekilde tekrardan şöyle kendimize geleceğiz. Hemen vücudumuzda o almış olduğumuz ödemleri, fazlalıkları bu diyet sayesinde bir haftada atacağız ve müthiş bir şekilde kilo verme yolculuğumuza tekrardan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi karpuzumu ve salatalığımı doğradım. Şimdi içerisine 60 gram kadar yaklaşık 3 yemek kaşığı lor peyniri ekliyorum. Lor peyniri muhteşem bir protein kaynağı arkadaşlar. Yani neredeyse yumurtayla aynı değerlere sahip yüksek oranda biyotin içeren müthiş bir peynir, lor peyniri. Şimdi onu da koyduktan sonra isterseniz bunun üzerine bir limon da sıkabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi hemen ikinci şekline geçelim. İstersek karpuzu böyle doğrudan doğrayarak da kullanabiliriz. Şimdi size şu beyaz kısımları gösteriyorum. Karpuzun belki de en çok faydalı kısımları, en yüksek oranda lif içeren kısımları bu kısımları. Buraları ile beraber tüketirseniz çok daha güzel olur. Şimdi üçüncü şekline geçelim. Benim en çok sevdiğim karpuz yeme şekli bu. Şimdi hemen şöyle bir blenderın, bir shaker'ın içerisine dolduruyorum bunları. Ve bir güzel içerisine şimdi soğuk su da ekleyeceğim ve çekeceğim. Bunu bir sabah kahvaltısı olarak yapabilirsiniz. Ben genelde karpuz detoksu yaptığım dönemlerde bunu sabah kahvaltısı olarak tüketiyorum. Şimdi hemen içine dediğim gibi suyumu ekliyorum. Şöyle buz gibi çekiyorum ve bir güzel içeceğim. Şimdi ben bunların çekirdeklerini süzüyorum arkadaşlar ama sizlere göstermek için bunu yaptım. Normalde ben karpuz detoksu yaptığımda ve bu şekilde kullandığımda hiçbir zaman çekirdeklerini süzgeçten geçirmiyorum. Çünkü karpuz çekirdekleri yüksek oranda sindirim sistemine destek veriyor. Bağırsakları çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Sizlere tavsiyem her zaman eğer tüketebiliyorsanız karpuzu çekirdeğiyle birlikte tüketin. Çünkü onu yaradan o şekilde çekirdekleriyle yaratmışsa bir bildiği var değil mi canım arkadaşlarım? Lütfen sizler de o şekilde tüketmeye gayret gösterin. Şimdi karpuz detoksunun bir gününü şöyle kısaca özet geçelim istedim. Sabah kalktık. Yine tarçınlı kahvemize devam ediyoruz bu arada arkadaşlar. Hemen tarçınlı kahvemizi şimdi yapacağım. Bana öyle mesajlar atıyorsunuz ki hayretler içerisinde kalıyorum. Tarçınlı kahveye lütfen çok fazla tarçın atmayın. Miktarlarınızı çok düzgün ayarlayın. Bunu her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Çünkü tarçının içerisinde bulunan kumarin maddesi çok aşırı tüketildiğinde böbrekleri
ciğeri ve karaciğeri yoruyor. Bakın şimdi bir tatlı kaşığı kahvemi cezveme koydum. Şimdi size tarçın miktarını göstermek istiyorum. Hemen temiz bir kaşık alayım, şöyle net bir şekilde gözüksün. Çok azıcık arkadaşlar, bakın. Çok azıcık, yani yarım çay kaşığı asla değil. Çay kaşığının ucuyla, şöyle kenarıyla çok azıcık alıyorum. Buradan zaten aromasını, bütün her şeyi alıyoruz tarçının. O yüzden çok çok kesinlikle gerek yok. Şöyle bir çay fincanım benim bu, kahve değil arkadaşlar. Büyük fincanda içiyorum. Şöyle güzel karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Ocağın üzerindeyken kesinlikle karıştırmıyorum. Kabarmaya başladığında ocağın altını kapatıyorum. Fokur fokur kahvemi kesinlikle kaynatmıyorum arkadaşlar. Yoksa tadı çok acı olur ve kullanamazsınız. Tabii bu kahvenin içine şeker kullanabilir miyim, bal koyabilir miyim diyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar koyamayız, çünkü bu bir zayıflama kahvesi ve kahvenin en güzel hali sade hali. Bilmiyorum, ben böyle çok seviyorum. Sizler kahveyi nasıl seviyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim canım arkadaşlarım. Sabah böyle bir güzel kahvemizi yapıyoruz. Bir güzel yudum yudum içiyoruz. Bol bol suyumuzu içiyoruz. Arkasından kahvaltı vakti geldiğinde, örneğin ben bugün dediğim gibi böyle bir güzel karpuz suyumu çektim ve karpuz suyumla başladım günüme. Bunu tabii tarçınlı kahve içtikten neredeyse 2-3 saat sonra karnınız acıkıyor ve öyle yiyorsunuz. Şimdi aradan zaman geçiyor ve öğle yemeğinde de kendinize böyle güzel bir karpuz salatası yapabilirsiniz. Yine akşam geldiğinde kendinize hem farklı olsun diye hem de aynı şeyle besleniyormuş hissi olmasın diye böyle bir tabak yapabilirsiniz. Şimdi videonun sonuna sizlerden gelen güzel mesajları ekledim. Onları da okuyabilirsiniz canım arkadaşlarım. Bu şekilde karpuz diyetini tam bir hafta boyunca yapıyoruz. Gün içerisinde bol bol suyumuzu tüketiyoruz. Gün içerisinde en az 2 fincan yeşil çayımızı içiyoruz ve akşam 7'den 7.30-8'den sonra mümkünse hiçbir şekilde bir şey yemiyoruz. Çay, kahve, sade soda, bol bol su içebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Bu bir haftalık detoks sonucunda tartıda çok güzel rakamlar göreceğinizden kesinlikle eminim. Beni Instagram'dan ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, eş, dost, akraba ve sevdiklerinize de tavsiye etmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Tüm kalbimle sizlerin yanınızda olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum ve Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.